Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu çantayı öreceğiz. Yapımı son derece basit. Ben de zaten detaylı şekilde anlattım. Eğer örgü örmeyi bilmiyorsanız ya da yeni başladıysanız da eminim yapabileceksiniz. Bu yüzden de zaten adımlarını, sıralarını teker teker anlattım. Mantığını da anlattım. Gördüğünüz gibi şu şekilde tutma sapları mevcut. İçi de oldukça geniş. Şöyle içini de size göstereyim. Bakın içi oldukça geniş. Bir tane taban öreceğiz. Onun üstüne file çalışacağız. Bazı yerlerde arttırmalarımız, bazı yerlerde eksiltmelerimiz var. Bu şekilde kenarlarını büzebilirsiniz. Büzgülü olabilecek şekilde. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bakın taban kısmı da çantamızın bu şekilde. Çantayı da gün içinde bitirebilirsiniz. Yapımı da gayet keyifli. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yaza doğru çok güzel çanta videoları gelecek. Onları kaçırmamak için de abone olabilirsiniz. Ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız çantamızın yapımına geçelim. Tığ numaram 3,5. İpim de Diva iplik. Slim koton makrome ip. Bu biraz daha ince. Bunun bir de kalın boyu var. Ben kalınlığıyla değil ince makrome ile örüyorum. İpin uzunluğu da 275 metre. Buna göre ayarlayabilirsiniz. Bundan bir tane çıkıyor. Hatta ipim de artmıştı daha önce ördüğümde. 275 metrelik bir ip size yeterli olacaktır. Markası fark etmeksizin. Şimdi yapımına başlayalım. İlk önce ipimle kilit zinciri oluşturarak başlıyorum. Şimdi ipimi aldım. Böyle çevirdim. İlmek çıkartıyorum ve ilmeğimi sıktım. Bunun üzerine tam 39 tane zincir çekeceğiz. Bir de artı bir zincirimiz olacak. Yani 40 tane zincir çekeceğiz. Bunun üzerine. Kırk zincirimi çektim. 40.'sı artı bir zincir olarak oluyor. Yani aslında modelimiz 39 zincirden oluşuyor. Eğer siz bunu daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz tekli sayılar halinde yapmanız gerekiyor modeli. Yani mesela 29 zincir yapabilirsiniz. 29 zincir yaparsanız artı bir çekmeniz gerekiyor. Yani 30 çekmeniz gerekiyor. Artı biri dönüş için kullanacağız. Yani modelimize dahil değil. Sadece dönüş için. Şimdi dönüşümüzü yapalım. Son zinciri değil, son zincirden bir önceki zincire batarak arkasındaki kesik çizgilere batacağım. Yani tam olarak şu noktalara. Burası da ön kısmı. Arkasındaki bu noktalara batarak ilerleyeceğim şimdi sık iğne yaparak. Birinci değil, ikincinin arkasındaki kesik çizgiye battım, ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte ördüm ve sık iğnemi yapmış oldum. Bu şekilde sonuna kadar ilerliyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Şimdi ilk sıramızı bitirmiş olduk. Yine de siz bir kontrol etmek için şuradan başlayarak sayın. Birinci yaptığımızdan başlıyoruz. Sonuna kadar saydığımızda toplam 39 tane sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Şimdi size dönüşü göstereceğim. Dönüşümüz için bir tane zincir çekiyoruz ve örgümüzü döndürüyoruz. Şu an arka yüzüne bakıyoruz. Gördüğüm şuradaki ilk noktaya, yani son çektiğim zincire değil, hemen onun önündeki noktaya batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuma kadar devam ediyorum. Yine sıra sonunda da 39 tane sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Bu şekilde saydığınızda yine 39 çıkacak. İlerlerken her sıra sonunda bir zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz.
Ve yine başlangıcından yani dip noktamızdan başlayarak 39 zincir olacak şekilde ilerliyoruz. Bu işlemi toplam 12 sıra tekrarlayacağız. 12 sıra sık iğne öreceğiz. Bu da bizim alt tabanımızı oluşturuyor olacak. Şimdi 12 sıra örelim ve artık gövdenin yapımına geçelim. Şimdi tabanımı bitirdim. Buradan saydığımızda 39 tane oldu. Sıra sayısı olarak da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sırada yukarıya doğru örmüş olduk. Şimdi gövdemizi oluşturmaya başlayacağız. Bunu da nasıl yapacağımızı hemen şurada göstereyim size. Bu şekilde kenarlarımızı oluşturacağız. Şuralardan da arttırmalarımızla ilerleyeceğiz. Arttırma yapacağız. Şu en son yaptığım sık iğnenin içine bir kaydırma yapacağım. Bakın buraya değil, buraya. Kaydırmamı yapmak için battım. İlmek çıkarttım. Hemen diğer ilmekten kaydırmamı yaptım. Üzerine 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Şimdi bu ara noktalara batarak ilerleyeceğiz. Tam orta noktalara batacağız. Doladım. Tam orta noktaya battım ve bir tane sık iğne örüyorum. Pardon, ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanımı ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Doladım. Tam orta noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Araya bir zincir. Bu şekilde filelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Ara noktaya battım. Ve ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde şu noktaya kadar ilerliyorum. Şimdi kenar noktama kadar ilerledim. Burada köşemi oluşturacağım. Bir zincirimi çektim. Doladım. 39'uncunun içine battım. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte ve kalan ikisini birlikte ördüm. Şimdi 2 zincir çekeceğim. Tam olarak dönüşümü sağlamak için doladım. Aynı deliğin içine batıyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte, diğer ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde dönüşümü sağladım. Şurası benim tam köşe noktam. Şimdi bir zincir, bir tanesini atlıyoruz, bir ilmeği atlıyoruz. Hemen yanındakine, yani şöyle göstereyim. Hemen yanındakine batarak ikili trabzan ördüm. Bir zincir doladım. Buraya değil, buraya. Yani bu noktaya değil, bu noktaya ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde bir tane atlıyoruz. Bir tane onun önündekini hemen örüyoruz. Bu da bu şekilde oluyor. Şimdi bu köşeme kadar aynı şekilde ilerliyorum. Şimdi son noktama kadar buradan böyle buraya kadar ilerledim. Köşemizi oluşturalım. Bir zincirimi çektim, doladım. Şöyle en sonki yere batıyorum. Ve ikili trabzanımı ördüm. Araya 2 zincir çekiyorum. Köşe noktamı oluşturacağım. Aynı battığım deliğin tekrar içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde de köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi buradan buraya kadar ilerleyeceğiz. Bir zincir çektim, doladım. Tam yine orta noktalara, buralara batarak ilerleyeceğiz. Orta noktaya battım. Bir ikili trabzan ördüm. Bir zincir doladım. Yine bir sonraki orta noktama battım. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Orta noktama battım.
Sadece 2 zincirleri buralarda çekiyoruz. Diğer kalan her yerde bir zincir çekeceğiz. Yani köşelerimiz 2 zincirli oluşuyor. Şimdi yine köşe noktama geldim. Bir zincir doladım. Şuraya, yani sık iğnemin başlangıç tepesine battım. Bir ikili trabzan. Köşeyi oluşturmak için 2 zincir doladım. Aynı deliğin içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi yine sıra sonuma kadar her zamanki gibi ilerliyorum. Bir zincir atladım. Onun önündeki yere batıyorum. Bir zincir, bir tanesini atladım. Önündeki yere batarak ilerliyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde ilerleyerek bu son noktama kadar geliyorum. Şimdi sıramı tamamladım. Size sayıları söyleyeyim. Buradan saydığımızda tam olarak şu noktadan burada kenar 2 zincirime gelene kadarki kısma kadar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Burası benim 2 zincirlik boşluğum. 2 zincirlik boşluktan diğer 2 zincirlik boşluğa kadar 8 tane ikili trabzan olması gerekiyor ve buradan buraya da 20 tane, yani böyle saydığımızda 20 tane, tam 2 zincirlik boşluktan buraya kadar da yine 8 tane olması gerekiyor. Sayarak ilerlerseniz hata payınız olmaz. Daha düzgün bir örgü örmüş olursunuz. En son şu noktaya da batmıştık. Buraya batmayı unutmayın. Tabanımızı büyütmek için arttırmalar yapmamız gerekiyor. Ben bu arttırmaları nereye yapacağımızı işaretledim. 2 zincirlik boşlukların kısa kenarda kalan taraflarına yapacağız. Yani burası 2 zincirlik boşluğum, hemen onun yanındaki kısa kenar tarafında kalan boşluğa, burada da aynı şekilde buralara işaret koydum. Siz de koyabilirsiniz. Burası 2 zincirlik boşluk. Hemen onun kısa kenar tarafında kalan yere, burada da aynı şekilde kısa kenar kalan yere, burası 2 zincirlik boşluk yine. Buralara koydum. Şimdi arttırmalarımızı yapalım. İkinci sıramıza geçelim. Buradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Kaydırmamı yapmadan önce 2 zincir çekiyorum. Çünkü burası benim köşem. 2 zincirimi çektim. Burada sayıyoruz şimdi. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine batacağım. Şurada fazladan arada bir tane zincir kalacak. Aynı buralarda olduğu gibi. Üçüncünün içine battım. Direkt olarak kaydırmamı yaptım. Bakın köşem oluşmuş oldu. Bu noktaya arttırma yapacağız. Yapmadan önce 4 zincir çekiyorum. Aslında 3 zincir, bir de artı 1. 3 zinciri bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Artı 1 de şu aralarda çektiğimiz artı 1 oluyor aslında. İpimi tığıma doladım. Boşluğuma gelip direkt boşluğumun içine ikili trabzan örüyorum. Bir zincir doladım. Burada hemen zaten sıradaki trabzanın yine tepesine batarak ilerleyeceğiz. Burada benim farklı yaptığım bir şey var. Tepelerine batarken normalde siz direkt şöyle şu şekilde tepelerine batabilirsiniz. Ben azıcık daha böyle düz gözüksün diye tam tepesine değil, yani tepesine batıyorum. Bir de şu arkadaki çizgiye de batıyorum. Bu şekilde ilerlerseniz daha düz olur, ama yeni başladıysanız hiç böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Yine de güzel olacaktır. Sadece tepesine batarak, yani bu şekilde batarsanız da yine güzel olacaktır. Doladım. Battım. İkili trabzan örüyorum. Araya bir zincir. Bu şekilde bir sonraki arttırma noktamıza kadar aynı şekilde ilerliyoruz.
Yine bu noktaya da batıyorum. İkili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve ara boşluğuma, buradaki ara boşluğuma arttırmamı yapacağım. Doladım. Boşluğun içine girerek ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Doladım. Sıradaki trabzana yine batıyorum. Burası da şu anda bu şekilde gözüküyor. Burası 2 zincirlik boşluğum. Şimdi oraya şurada da yapmış olduğumuz gibi bu kalp gibi gözüken yerleri yapacağız. Bunları oluşturmaya başlayacağız köşelerimizde. Hiç zincir çekmeden direkt düz bir şekilde ipimi doladım. Boşluğun içine direkt boşluğun içine girdim. İlmeğimi hafif uzattım. Doladım. Bunu tutuyorum. Boşluğumun içine girdim. İlmeğimi esnettim. Ve bunların hepsini yeni ilmekten geçiriyorum. Araya 2 zincir. Çektim 2 zincirimi. Yani köşemi oluşturdum. Doladım. Aynı boşluğun içine battım. İlmeğimi esnettim. Doladım. Yine aynı boşluğun içine girip esnettim. Bunu 2 kere yaptıktan sonra hepsini ilmeğimden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve buradan buraya kadar yine düz bir şekilde devam edeceğiz. Doladım. Hemen sıradaki yanındaki yere batarak ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir doladım. Yanındaki yere batıyorum. İkili trabzanımı ördüm. Bir zincir. Bunu da şu şekilde gözüküyor şu anda. Buraya kalp şeklinde gözüken yerimizi yaptık. Hemen yanındakine de battım. Ve aynı şekilde düz bir şekilde ilerliyorum. Ta ki nereye kadar? Şu noktaya gelene kadar buradan buraya kadar örelim. Şimdi köşe noktama yaklaştım. Şöyle 2 zincirlik boşluğum burası. Bir zincir çekiyorum. Hemen onun önündeki yeri örüyorum. Ördükten sonra herhangi bir zincir çekmeden yine o kalp şeklindeki yeri yapacağız. Doladım. Boşluğumun içine girdim. İlmek çıkarttım. Doladım, yine boşluğumun içine girdim. İlmeğimi esnettim. Hepsini birlikte topluyorum ve 2 zincir. Aynı işlemi aynı deliğin içine tekrarlıyorum. Esnettim. Doladım, giriyorum. Yine esnettim ve hepsini birlikte topladım. Araya da bir zincir çektim. Şimdi yine arttırma noktasındayız. Arttırmayı yapmadan önce şurada bir tane ikili trabzan var. Bu ikili trabzanı da öreceğiz. Öyle arttırma yapacağız ara kısmına. Şöyle çıkartalım bunu. Doladım. Hemen önümdeki yere, eksik kalan yere arttırmamı yapmadan önce ikili trabzanımı yapıyorum. Doladım. Boşluğumun içine arttırmamı yapıyorum. Yine bir zincir. Ve şurada kalan henüz örmediğimiz ikili trabzanı da örüyorum. Bu şekilde yine arttırmamızı yapmış olduk. Bir sonraki arttırma noktamıza kadar ilerliyoruz. Bu şekilde bir sonraki arttırma noktama kadar ilerledim. Ne yapıyordum? Dolayıp şunu hatta çıkartalım. Doladım. Bir zincirimi çekmiştim. Hemen sıradaki yerime batıyorum. Bir zincir. Araya arttırmamı yapıyorum.
bir zincir ve kalan yerime de yine örüyorum. Şimdi hiçbir tane zincir falan çekmeden, zincir çekmiyoruz. Direkt şu kalp şeklindeki yeri yapıyoruz. Dolayıp boşluğuma, 2 zincirlik boşluğuma girdim. İlmek uzattım. Aynı boşluğa girdim, ilmek uzattım. Hepsini birlikte topladım ve araya 2 zincir. Aynı işlemi ikinci kez yapacağım. Doladım, boşluğuma girdim. İlmeğimi uzattım, doladım, boşluğuma girdim. Sonra hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir. Şimdi doluyorum. Buradan şuraya kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Doladım. Herhangi bir artık arttırmamız orada yok. Ve ördüm. Bir zincir. Bir zincir. Sıra sonuma kadar bu şekilde ilerliyorum. Yine bitişi birlikte yapalım. İkinci sıramın da sonuna kadar ilerledim. Şimdi o kalplerden buraya da bir tane yapacağız. Yapmadan önce ne yapıyorum? Bir tane zincirimi çektim. Sonra buraya batıyorum. Ördüm. Hiçbir zincir çekmeden dolayıp direkt boşluğuma battım. İlmek uzattım, doladım, battım. İlmek uzattım. Bunu 2 kere yapınca hepsini birlikte topladım. Araya 2 zincir çektim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Hepsini birlikte ördüm ve bir zincir. Şimdi yine kaydırmamızı yapacağız. Üçüncü zincirime kaydırma yapacağım. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Kaydırmamı yapıyorum ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi bu bizim son arttırma sıramız. Bundan sonra artık arttırma yapmayacağız. Doladım. Hemen şu 3 zincirimle sıradaki trabzanımın arasına arttırmamı yapıyorum. Yaptım. Bir zincir. Sıradaki boşluğa da sıradaki trabzanın tepesinde örüyorum. Ördüm bir zincir. Ve bu şekilde bu noktaya kadar ilerliyorum. Hangi noktaya kadar ilerlediğimizde şimdi size göstereceğim. Şimdi şu gördüğümüz kalp şeklindeki yerin yanındaki yaptığımız 2 tane ikili trabzanlar var. Arttırmalarımızı hep kısa kenarlara yapıyoruz demiştim. Kalp şeklinde görünen yerlerin yanındaki şöyle 2 tane trabzanın ortasına arttırma yapacağız. Aynı şekilde burada da kısa kenarlara arttırma yapıyorsak nereye yapıyoruz? Kalp şeklinde görünen yer burası. Hemen şu boşluk. Burada da kalp şeklinde görünen yer burası. Yanındaki hemen 2 trabzanın ortasına yapacağız arttırmalarımızı. Buradan buraya kadar ilerleyelim. Doladım. Battım ikincisine. İkili trabzan ördüm. Araya bir zincir. Ve direkt ne yapıyorduk? Orta kısmına battık. İkili trabzan. Bir zincir. Hemen sıradakine yani ortasına battığımız yerin yanındakine ikili trabzan. Ve zincir çekmeden hemen buradaki kalbimizi yine oluşturalım. İlmeğimi uzattım. Bunu 2 kere tekrarlıyorum. Hepsini birlikte tığımdan geçirdim. Araya da 2 zincir köşemi oluşturdum. Şimdi yine battım. İlmeğimi uzattım. Bu şekilde hepsini birlikte topladım. Araya
bir zincir çekiyorum. Doladım. Hemen kalp şeklinde yaptığımız yerin yanındaki trabzanın tepesine batarak oradan bu son noktama kadar ilerleyeceğim yine. Aralara bir zincirlerimizi unutmayalım. Bu şekilde ilerleyerek son noktamıza kadar, bu noktaya kadar gelip yine köşe noktama kadar ilerledim. En son hemen kalp şeklindeki yerlerin yanındaki trabzana da battım. Sonrasında hiç zincir çekmeden dolayıp direkt buraya batıyorum ve kalplerimi oluşturuyorum. Araya da 2 zincir çektim, doladım aynı yere. 2 kere battım. Sonra ikisini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Ne demiştim? Arttırmalarımızı her zaman bu noktalara, yani kısa kenarlara yapıyoruz. Ve bu kalplerin yanındaki 2 tane trabzanın ortasına yapıyoruz. Haliyle nerede olması gerekiyor? Hemen yanındaki 2 trabzan bunlar. Yani arttırmayı da bunun ortasına yapacağız. Hemen battım buraya. Bir ikili trabzan, bir zincir. Doladım, ortasına giriyorum direkt. İkili trabzan, bir zincir. Ve bu şekilde diğer köşe noktama kadar ilerliyorum. Burada bir tane arttırmamı da bu şekilde yapmış oldum. Buradan buraya kadar ilerliyorum. Buradan buraya kadar geldim. Hemen kalplerimin yanındaki 2 tane trabzanın ortasına yapmak için şöyle ilk önce bir zincirimi çektim. Battım. İlk önce tepesine doladım. Sonra ortasına direkt bir zincir doladım. Ondan sonra hemen yandakine yapıyorum. Sonrasında zaten kalpli yerimiz geldi. Dolayıp burayı kalbimize oluşturalım. Kalbimizi oluşturduk. Bir zincirimizi çektik. Doladım ve sıradaki trabzandan devam ediyorum. Şimdi bu noktadan da sıra sonuma kadar, artık bitiş noktama kadar ilerliyorum. 3. sırayı bu şekilde bitireceğim. Şimdi yine sıra sonuma geldim. Hiç zincir çekmeden doluyorum. Kalbimin olduğu yere yine bir kalp daha yapıyorum. Araya 2 zincir doladım. Birlikte ördüm. Araya bir zincir. Şimdi yine birleştirme kısmımızı yapacağız. 3. zincirin içine batıyorum. Ve kaydırmamı yaptım. Şimdi 4 zincirimi yine çekiyorum. Sıralarımızda yukarı çıkarken 4 zincirle çekiyoruz. Şimdi size 4. sırayı anlatacağım. 4. sıradan 12. sıraya kadar anlattığım model aynı şekilde devam edecek. Artık arttırmalarımız yok. Anlattığım şekilde 12. sıraya kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi hiçbir arttırma yapmadan doluyorum. Sıradakinin içine, tepesine batarak ilerliyorum. Bir zincir doladım. Sıradakinin tepesine battım ve bu şekilde ilerliyorum. Şimdi şu köşeden şöyle şuraya kadar ördüm. Bakın hiçbir yerde arttırma yapmadım. Sadece alt sırada ördüklerimizin
tepe noktalarına batarak ilerledim. Burada da aynı şekilde hepsinin tepe noktasına batarak ilerledim. Tabii ki yine burada bu kalp şeklinde olan yerleri yaptım. Kalbe geçerken zincir çekmedim. Kalbin bir tanesini, bir kenarını yaptıktan sonra 2 zincir. Burayı yaptım. Sonra bir zincir çekerek buradan böyle devam ettim. Aynı şekilde bütün kenarlarını böyle hepsine tek tek batarak hiçbir arttırma olmadan örüyoruz. Sıra sonunda da zaten geldiğimizde ne yapıyorduk? Burayı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada 3. zincirin içine batarak kaydırmamızı yapıyoruz ve bu şekilde toplamda bakın 1, 2, 3, bir de son ördüğümüz sıra, başladığımız sıra var. 4 sıra ördük. 12. sıraya gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben başka bir tane iple zaten buraya kadar örmüştüm. O çantanın üzerinden, bej rengi çantanın üzerinden göstereceğim sizlere. En son başlangıç yerimiz burası. Şimdi azaltma yaparak ilerleyeceğiz. Birkaç sıra azaltma yapacağız. Azaltmamızı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle size yerlerini söylemem gerekiyor. Azaltma yapacağımız yerler tam olarak şu kalp şeklinde olan yerlerin yanındaki 2 tane trabzan olacak. Yani burada kalp şeklinde görünen yer burası. Yanındaki 2 tane trabzan bizim azaltmamız olacak. Aynı şekilde bu tarafında da azaltma yapacağız. Bir sağında bir solunda olmak üzere. Bu şekilde ilmek belirleyicilerimi hemen yanındaki 2 trabzana koydum, yerleştirdim. Bakın burada var aynı şekilde. Şimdi başlangıç noktamıza da bakalım. Başlangıç noktası da şurası bitiş oluyor. Burası başlangıç. Bir burada yapacağız, bir de burada zaten başlarken o şekilde başlayacağız. Hemen gösteriyorum. İlk ilmek belirleyicimi çıkarttım. En son yine zaten bir zincirimi çekmiştim bundan sonra. 1, 2, 3 diyorum. 3. zincirime kaydırmamı yapıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra 1, 2. Sadece 2 zincir çekiyorum. Sonra doladım. Hemen yanındaki yere batarak ilerliyorum. Bu şekilde oluyor. Araya bir zincir ve bir sonraki eksiltme noktamıza kadar bu şekilde ilerliyoruz. Yani buraya kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi eksiltmemi yapacağım yere kadar geldim. Şöyle bunu buradan çıkartalım şimdi. Yine bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Sıradakinin yine tepesine batarak ilmek çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte örüp kalan ikisini bekletiyorum. Doluyorum yine. Hemen yanındaki yere batıyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Ve kalan 3 tane ilmeği hep birlikte örüyorum. Bu şekilde bir tane eksiltme yapmış olduk. Yani 2 tane tepe gözükürken bakın bir tane gözüküyor. Bu da eksiltme oluyor. Doladım. Zincir çekmiyoruz. Hemen şuraya kalbimizi yine yapalım. 2 zincir. Doladım. Yine yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Ve bir zincir çektim. Şimdi diğer bir eksiltme noktasındayız. Buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bu ikisini bir tane ikili trabzana düşüreceğiz. Doladım. Batıyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm ve kalanını beklettim. Doladım. Yandakine giriyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Beklettim. Şimdi üçünü birlikte topladım ve eksiltmemi yaptım. Bir zincir ve yanındakine normal bir şekilde devam ediyorum. Bir sonraki eksiltme noktamıza kadar düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Burada yine bir tane eksiltmemiz var. Size bir kez daha göstereyim. Sonrasında zaten mantığı belli. Yine köşe noktama geldim. Bir zincirimi çektim. Sıradaki boşluğa dolayıp batıyorum.
İlk önce şunu bir çıkartalım. Dolayıp batıyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Bekletiyorum bunları. Dolayıp hemen yanındakine batıyorum. İlmek çıkartıp ikisini birlikte ördüm. Sonra üçünü birlikte topluyorum. Hiç zincir çekmeden hemen boşluğuma kalplerimi yapıyorum. 2 zincir. Sonra aynı yere tekrar. Sonra bir zincir. Ve buradaki sıradaki eksiltme noktama doladım. Sıradakine battım. Bunları tığımda bekletiyorum. Hemen yanındakine batarak ilerledim ve bunların hepsini birlikte topladım. Bunu bu şekilde böyle tam bu noktalara eksiltme yapıyoruz. Buraları düz bir şekilde ilerliyoruz ve sıra sonumda burada bu noktada buluşalım. Sıra sonuma geldim. Şöyle bu noktaya da eksiltmemi yapmıştım. Şurası da bizim başlangıç noktamızdı. Yine kalplerimi örüyorum. Araya 2 zincir. Sonra boşluğa yine kalbimi yaptım. Sonrasında bir zincirimi yine her zamanki gibi çekiyorum. Burada yaptığım ilk trabzanın tepesine kaydırma yapacağım. Yani buradaki 2 zincire değil, ilk trabzanın tepesine kaydırmamı yaptım ve 2 zincirimi çektim. Şimdi 2 zincirimi çektim. Tığım ilmeğimi doladım. Sıradakinden yine devam ediyorum. Bir zincir. Sıradakine battım. Bu şekilde yine buradan şu noktaya kadar ilerleyelim. Son kez size eksiltmeyi bu şekilde göstereyim. Köşe noktama geldim. Burada bir tane önceden eksiltme yaptığımız yer var. Bir de burası var. Yine bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Sıradakine battım. İlmek çıkartıp ikisini ördüm. Bunları beklettim. Doladım. Burada da yine sıradakine batıyorum. İlmek çıkarttım, ördüm. Ve üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde yine eksiltmemizi yaptık. Şimdi yine aynı şekilde dediğim gibi 2 sıra daha bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Sonraki bitişimizi yani yine bir çerçeve döneceğiz buna. O kısmına geçelim. Şimdi en son noktama geldim. Sıralarımı tamamladım. Bakın 1, 2, 3 sıra eksiltmemi yaptım. Şimdi kaydırmayla burayı yine bağlayalım birbirine, bir zincir çekmiştik. Burada yine trabzanın tepe noktasına kaydırma yapacağım. 2 zincire değil. Battım. Kaydırmamı yaptım ve bir zincir çekiyorum. 15 sıra ördük. Şimdi size çerçevesini nasıl geçeceğimizi göstereyim. Bir zincirimizi çekmiştik. Burada. Ne yapıyorum? O battığım yere tekrardan batıyorum. Yani bu trabzanın tepesine tekrardan batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Sonra bunların ikisini birlikte örerek bir tane sık iğne yapmış oluyorum. Bir tane ara boşluğa yapacağım. Bir tane sık iğnemin tepesine yapacağım. Bir tepeye, bir tane ara boşluğuma olacak şekilde ilerliyorum. Şimdi kenar kısma yaklaştık. Burada da ne yapıyorum? Bir aşağıya, ortaya bir tane tepe noktama ördüm. Bu kenarda da bir tane buraya, iki tane
ara kısma, bir tane buraya öreceğim. Yani şuradaki hemen şu ikisinin arasındaki boşluğa bir tane. Direkt bu kısma iki tane. Ve buradaki araya da bir tane örüyorum. Sonrasında zaten bir kere tepesine ve ara boşluğu. Bu şekilde de çerçevemi yapıyorum ve bu noktada tekrardan buluşalım. Yine sıradaki sık iğneme batıyorum. Direkt bir sık iğne ördüm. Bu şekilde yine bir sıra daha ilerliyorum. Bu sırada ilerledikten sonra size temiz bitiş nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi son noktama kadar geldim. Makasımı alıp şöyle birazcık pay bırakarak kesiyorum. Sonrasında ilmeğimi buradan böyle tığıma takarak çıkarttım. Hemen önümdeki şu zincirin içine değil, onun önündeki zincirin içine battım. Bu ilmeği buradan geçirdim. Şimdi bunu bu şekilde arkaya alacağız. Hangi ilmeğin içinden çıkıyorsa o ilmeğin içine geri göndereceğim. Şöyle çevireyim hatta. Tığımı ilmekten geçirdim. Şu şekilde biraz sıkayım hatta. Bunu buraya geri gönderiyorum. Bu şekilde de temiz bir bitiş yapmış oluyoruz. Bunu şimdi burada düğüm yapacağım. Bunu bu aralardan yürüterek gizleyebilirsiniz. Şimdi çantamızın şöyle çok güzel bir görüntüsü oldu. Tabanımız bu şekilde oldu. Sapının yapımına geçelim. İçi de oldukça geniş. Birazcık şöyle pay bırakarak zincirimi oluşturacağım. Bu şekilde oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu alttaki 2 tane zinciri tığıma alacağım. Direkt önümdekine dokunmuyorum. Onun altındaki 2 tanesini tığıma aldım. İlmek geçiriyorum içlerinden. Sonra bunların ikisini birlikte ördüm. Arkasına geçtim, çevirdim. Hemen önümdeki yine 2 tane boşluğa girdim. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Çevirdim. Önümdeki şöyle ikili gözüken yere battım. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Çevirdim. Önümdeki 2 tane gözüken yere battım. İlmek çıkartıp ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. 120 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi 120 santim olacak şekilde çantamın sapını ördüm. Şöyle birazcık pay bırakarak, dikme payı bırakarak ipimi kesiyorum ve ilmeğimi, ipimi şöyle tığımdan çıkarttım. Şimdi şuralardan, şurada saydığımızda 1 2 3 4 5 tane geniş boşluk var ya, onların ortasındakinin her iki tarafından bir de şuradan ipimizi geçireceğiz, yani çantamızın sapını. Şimdi bir tanesini alıyorum, bir kenarını. Bir tane köşeden tam şu kalplerin ortasından ipimi geçiriyorum. Buradan geçirmeye başladım. Sonrasında tam şu ortadaki ilmeğe bakıyoruz. Onun hemen yanındakinden geçireceğim. Hemen yanındakinden geçirdim. Sonrasında ortada bir tane boşluk bırakıyoruz. Onun yanındakinden de geçiriyorum. Bu şekilde oluyor. Ardından yine kalbin içinden dışarıya doğru çıkıyorum.
Şimdi bir tane kenarımızı yaptık. Bu tarafa geçiyoruz. Burada da yine aynı olayı tekrarlayacağız. Bir tane kalbin içinden, yani kenardaki kalbin içinden giriyorum. İpimi çektim. Şöyle kolu için birazcık pay bıraktım. Sonrasında tam ortada 5 tane var. Şu ikinciden giriyorum. Arkadan, yani içten dışa olacak şekilde. Buradan tekrardan içeriye doğru dönüyorum ama ortasındakini bırakıyorum. Ortadaki boş. Ve ardından tekrar buradan kalbin içinden tam orta kısmından dışarıya doğru çıkıyorum. Bunu da buradan şöyle, şu ipi de hatta çıkartayım. Kalbin içinden geri gönderiyorum. Yani son olarak şöyle buralardan içten dışa doğru çıkmıştık. 2 tane şöyle çantamızın sapı oldu. Şurada şimdi birleştireceğiz bu ortadaki 2 tanesini. Görünümü bu şekilde geçiriyoruz. İğnemden ipimi geçiriyorum. İpimi geçirdim. Hemen şöyle herhangi bir yerinden karşısındakinin iğneyle geçtim. Birbirlerine bu şekilde karşılıklı geçirerek sabitleyeceğim. Bu şekilde sabitliyorum. Diğer ipi de aynı şekilde sabitleyeceğim. Düğüm yapıp sonrasında keseceğim. Bu şekilde sabitleyip ipimi kestim. Şimdi kenarlarından çekerek sapımızı çantamıza oturtturabiliriz. Evet, çantamızın son hali de bu şekilde olmuş oldu. Takıldığınız yerler olursa bunları yorumlardan sormayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sıradaki gelmesini istediğiniz bir model varsa bunu da aynı şekilde yorumlardan yazabilirsiniz. Ekrana Instagram adresimi bırakacağım. Oradan yaptığınız çantaları benimle paylaşabilirsiniz. Ben de hikayede paylaşabilirim. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.